hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Şüphesiz ki Avrupa Birliği'ne girişi çağdaşlaşma projemizin Cumhuriyet'ten bu yana en önemlisi olarak görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına saygılı. Yani eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde bir defa yasal güvence altına alınması şart. Ülkemizin dünya ile entegrasyonunu güçlendiren bir ekonomik programın uygulanması konusunda kararlı olan. Duyuyor musun sen kaldım? One minute. Tarihi bir fırsat herkes için de geçerlidir. Çalışıyoruz. Bakıyorsunuz billboardlarda vesaire ana dilleriyle reklamlarını yapabiliyorlar. 30 yıldır hasretini çektiğimiz huzur, barış, kardeşlik iklimi artık yüreklerimizi ısıtıyor. Pislikten geçilmiyor. Sidik kokusundan geçilmiyor. Açıklamalar yapıyorlar. Gözaltına alınanlar bırakılsın. Emriniz olur. Hemen bırakacağız zaten. Başınızdaki zatın vatanı burası değil mi? Niye oradan Türkiye'yi karıştırıyor? Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir. Türkiye Avrupa'ya muhtaç değil. Onların donarları varsa bizim Allah'ımız var. Teröristten Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Başa geldiğinde askeri vesayeti sonlandırıp demokrasiyi hakiki şekilde tahsis etmeyi planlayan AK Parti, 90'ların tamamına sirayet eden mafya çatışmaları, devlet uğruna kurşunu atan da, kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Yolsuzluk ve ekonomik çöküşü telafi etmeyi görev bilmişti. Hatta daha da ileriye giderek yıllardır çözüme kavuşmamış Kürt sorununu çözmeyi vaat ediyordu. Kürt sorunu da bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Kendisini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan AK Parti, 90'larda hakim ideoloji tarafından ötekileştirilmiş bütün kesimlerden oy almayı başardı ve girdiği 6 seçimin 5'inde tek başına iktidar olma kabiliyetini gösterdi. Ancak günümüzden bakınca AK Parti'nin henüz ilk yıllarındayken tedavüle soktuğu sivil siyaset, demokrasi ve fikir hürriyeti gibi kavramları tamamen terk ettiği anlaşılıyor. Peki AK Parti nasıl oldu da sürekli eleştirdiği şeye dönüştü ve nasıl oldu da 3 partiye bölündü? Tüm bunları anlamak için tarihini kısaca inceleyelim. 1998 senesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile kapatılan Saadet Partisi'nin milli görüş geleneğinden olan üyeleri Siyasete Fazilet Partisi ile devam etti. Ancak halk tabanına ulaşma hususundaki tartışma nedeniyle parti ikiye bölündü. Bir tarafta partiyi dönüştürme taraftarı olan yenilikçiler, öteki tarafta ise mevcut hali korumakta kararlı olan Yaşlılar Cemiyeti bulunuyordu. Dediler ki partimizde neyi değiştireceksiniz? Ben onlara açıkça dedim. Ben partimin ilkelerini, prensiplerini, kimliğini daha da yüceltmek için bu işin içinde varım. Yenilikçiler parti ile yollarını ayırıp alternatif üretme konusunda düşünmeye başladı. Çok geçmeden Fazilet Partisi'nin de kapatılması ile ve bugün Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel Yargıtay'a başvurdu. Fazilet Partisi'nin kapatılması talebiyle. Yenilikçilerin yeni partiyi hayata geçirme fikri gerçeklik kazandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevinden çıkışı ile kemik kitle oluştu. Böylece 14 Ağustos 2001 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Bugün önemli bir gün. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek. Milli görüş geleneğinden radikal şekilde kopan AK Parti, vaat ettiği programı farklı kesimlere hitap eden üyeleri aracılığıyla hayata geçireceğini iddia etti. Toplumun geniş bir kısmını oluşturan muhafazakarlar, LGBT bireyleri, Kürtler ve liberaller AK Parti'nin hitap ettiği toplulukların başında geliyordu.
Bu kitlelerin ortak özelliği Kemalizm tarafından öteki olarak tasnif edilmesiydi. Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine erken tarihe alınan seçimlerin 3 Kasım 2002 senesinde yapılması kararlaştırıldı. Başarılı bir seçim çalışmasının sonucunda %34'lük oy oranı ile AK Parti tek başına iktidar olmayı başardı. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Ve seçim gecesinde yapılan konuşmada özellikle iş, aş, ekmek, bunu bekleyen vatandaşlarımızın çözüm umudu yeşermeye başlayacaktır. Ekonomide liberalizmi esas alan AK Parti, geçen her yılda daha da hantallaşan devlet kurumlarını özel şirketlere tahsis ederek görülmemiş bir ekonomik büyüme sağladı. Liberal Parti üyeleri aracılığıyla Batı'ya yakınlaştı, AB uyum yasalarını hayata geçirmeye başladı. AB'ye giriş sürecini ciddi şekilde masaya yatırdı. Böylece Batı tarafından finansal destekler gören AK Parti, aldığı krediler vasıtasıyla belediyelerin altyapısını güçlendirdi, pek çok yol yaptı ve fakir halk tabakasına yardımlar sağlayarak sadakatlerini güçlendirdi. Ve muhafazakar demokrat olarak tanımlanan AK Parti, İslamcı olarak anılmayı daima reddetmiş, bilakis laik ilkelere tamamen sadık kaldığını her defasında deklare etmek zorunda kalmıştır. Kendinizi İslamcı olarak niteliyor musunuz? Şöyle tarif edeyim, ben kendimi Müslüman olarak tarif ediyorum. Dedik ki AK Parti din eksenli bir parti değildir. Laiklik tüm inançlara eşit mesafededir. Tayyip Erdoğan laik değildir. Tayyip Erdoğan bir Müslümandır. Ama Tayyip Erdoğan laik bir devletin başbakanıdır ve bunun gereğini de dört dörtlük yapmanın gayreti içindedir. Hazırladığımız yeni anayasada da laiklik ilkesi devletin tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmasını garanti altına alan bir ilke olarak yer alacak. Örneğin 2007 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için öne çıkarılan Abdullah Gül, laik olmadığı gerekçesiyle TSK tarafından reddedilmiş ve bu tutum gece yarısında yayınlanan bir muhtıra vasıtasıyla gündeme düşmüştür. Dün Genelkurmay Başkanlığı tarafından çeşitli konulardaki görüşlerini ifade eden bir açıklama basın yayın organlarına gece yarısı verilmiş. Hükümetimiz demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek ve demokrasimizi zedeletmemek konusunda tam bir kararlılık içindedir. Yine de AK Parti'nin başa gelmesini anlamak için Cumhuriyet'in başından beri var olan sorunları bilmek yeterli gelmez. Siz Amerika'nın stratejik bir dost ve müttefikisiniz. Dünya pazarına hüküm eden Amerika, Sovyetlerin Orta Doğu'ya inmesine ve sosyalist fikirlerin bu topraklarda yürürlüğe girmesine mani olmak için kendi ajandasına riayet eden ülkeleri inşa etme yoluna başvurdu. Özellikle kendisiyle uyumlu olan İsrail ve Suudi Arabistan'daki statükoyu korumaktan, kendisiyle anlaşmazlığı bulunan ülkelerde ise rejim değişikliği yapmaktan asla kaçınmadı. Tam da böylesi bir süreçte gerçekleşen 80 darbesi, ülke çapındaki gündemi belirleyen sosyalist hareketleri tamamen tasfiye etmekle kalmadı, içine kapanan devletçi CHP dahil Amerika'nın önderliğini yaptığı serbest pazara mani olan her kurumu tasfiye etti. Böylece devlet ekonomik alandan çekildi. Ve Turgut Özal'ın Anavatan Partisi özelleştirme programını hayata geçirme onayını aldı. Turgut Özal'ın seçilmesi yalnızca liberal olması ile açıklanamaz. Onu öne çıkaran diğer özelliği Nakşibendi tarikatından çıkan dini bütün bir insan olmasıydı. Böylece toplumdan tecrit olan Kemalist ideolojinin yerine yenisi koyulmuş ve Türk sermayesi Batı kapitalizmi ile gerçek anlamda bütünleşebilmiştir. Buna rağmen 93 senesinde Özal'ın şaibeli şekilde ölümü gerçekleşti. Sonraki yıllarda muadili olan Erbakan da idareden alındı. İslamcı yanları toplumun üst tabakasında meşru görülmeyen Saadet ve Fazilet Partisi'nin devleti idare etmesine müsaade edilmedi. Köklerini bu iki partiden alan AK Parti, İslamcı yanını inkar etse de ve her ne kadar kendisini muhafazakar demokrat olarak tarif etse de üzerinde durduğu politik çizgi 80 sonrasında meşruiyet kazanan serbest piyasacılık ve İslamcılıktır. Gerçek anlamda AK Parti'yi anlamak için bu iki hususu çok iyi bilmenin bize yardımı dokunur. Serbest piyasa yani liberalizm çünkü
Türkiye gibi büyük bir devletin içine kapanarak ticarete müdahil olması küresel kapitalizmin işine gelmiyordu. Ve İslamcılık çünkü Batı'nın güney sınırı olan bu NATO ülkesi Orta Doğu'daki devletleri yakın bir fikre sahip olmalıydı ki onlar üzerinde bir kontrol gücü olabilsin ve toplumun ufak bir kısmına hitap eden Kemalizmin aksine bütün kesimlerini kucaklayarak hayata geçirdiği politik yenilikler için arkasına halk desteğini alabilsin. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Yine de Batı için saf haldeki İslam'ın pek kabul gördüğü söylenemezdi. Bu durumu kamufle etmek için İslamcı kimlik yerine muhafazakar tutum öne çıkarıldı. Böylece hem dünya hem de Türkiye için makul bir parti olmaya uygun hale geldi. Tüm bu vasıfları bünyesinde barındıran AK Parti geniş ittifaklar silsilesiyle Kasım 2002 senesinde hükümet oldu. O güne kadar sınırlı miktarda kredi verilen ülkeye bir anda milyarlık krediler verilmeye başlandı. Bu sayede hantal bürokrasiyle insanlara güçlük çıkaran devlet kurumları, ulaşım ve sağlık dahil pek çok alanda yenilik ve gelişmeler yaşandı. Borç ve vergi üzerine kurulan bu refah dönemi çoğu kez darbe teşebbüsüne maruz kaldı ve kapatılmakla tehdit edildi. Buna rağmen güç savaşından galip çıkan AK Parti, o güne kadarki tüm merkez sağ partilerinden daha esnek davranarak başta kalmayı başardı. Ve çözülmemiş pek çok vaka ile geçen iki başarılı dönemin sonunda iktidarından ve siyasi pozisyonundan artık emin olan AK Parti, 2011 genel seçimlerinde tek başına iktidar olarak 61. Türkiye hükümetini kurdu. Bu sürede tüm Orta Doğu'yu kasıp kavuracak Arap Baharı vuku buldu ve bu bahar Türkiye'de Gezi Parkı direnişi olarak tezahür etti. İzinsiz şekilde imara açılan Taksim Gezi Parkı için başlayan protestolar kısa bir süre sonra milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleşen hükümet karşıtı olaylara dönüştü. Küçük M.A. Gezi provokatörleri tarafından 5 lira verilip polise taş atması için kandırıldı. Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin bir güç devşirmesinden rahatsız olanların aslında attığı bir adım. Ve bu yine Türkiye'deki faiz lobisinin iktidarımıza yönelik attığı adımdır. Her ne kadar gezi olayları Ağustos 2013 senesinde sonlansa da bu sonraki yıllarda meydana gelecek sarsıcı olaylar için bir dönüm noktasıydı. Nitekim AK Parti'nin kuruluşunda payı olan Fethullah Gülen'in aynı yıllarda Tayyip Erdoğan ile yollarını ayırması şaşırtıcı pek çok olayın yaşanmasına sebep oldu. Cennet kılıçların gölgesi altındadır. 17 Aralık yolsuzluk soruşturması, şike davaları, dershane hadisesi ve pek çoğu çatışmaların kamuoyu yansıyan parçalarıydı. Takip eden yıllarda iktidarını koruyan AK Parti, Haziran 2015 seçimlerinde o güne kadarki en düşük oy oranını alarak tek başına hükümeti kuramadı. Bu AK Parti için bir kırılma anıydı. Çünkü 2013 yılının başından beri süren çözüm sürecinin oy kaybına sebep olduğu anlaşıldı. Böylece 2 yıl 4 ay boyunca devam eden çatışmasızlık hali sona erdi. Ve bunun sonucunda büyük bombalı saldırılar gerçekleşti ve çeşitli kentlerde aylarca süren çatışmalar meydana geldi. Bu savaşı reddeden binlerce akademisyenden oluşan topluluk bildiri yayınlayarak tavrını belirledi. Kalkıp da kapkara bir bildiri yayınlayıp o katliamların altına imzayı koyan akademisyenleri özellikle tekrar kınıyorum. Bunun sonucunda devlet kurumlarında çalışan çeşitli meslek gruplarındaki binlerce görevli dahil bildiriye imza atan tüm akademisyenler kanun hükmünde kararnameler ile görevinden alındı. Haklarında soruşturma açıldı ve pek çoğunun yurt dışına çıkması yasaklandı. O güne kadar AK Parti'ye sınırsız destek veren liberal kanaat önderlerinin pek çoğu ya cezaevine girdi ya da meşgalesinden istifa etti. Daha önce bizim desteklediğimiz doğru işler yapan adam uydurma bir Tayyip Erdoğan'mış. Şimdi çok daha sahici bir adam haline geldi. Kendi gibi olmaya karar verdiği için de kendisine destek veren aydınlar geri çekilmiş gibi gözüküyor. Ve AK Parti iktidara geldiği ilk yıllarda karşı olduğu askeri vesayetin tekrar güç bulmasına müsaade etti.
Bunun sonucunda 15 Temmuz 2016 senesinde şaşkınlık veren bir darbe gerçekleşti. Başarısızlığa uğratılan darbenin sonucunda AK Parti kitlesi görülmemiş bir motivasyon ile partisinin etrafına kenetlendi ve parti üyelerinin mobilize edilmesi daha kolay hale geldi. İlk yıllarda politikasına karşı durulan MHP ile Cumhur İttifakı kuruldu ve sözü edilen ittifak sayesinde parlamenter sistem geride bırakıldı ve yapılan seçimler sonucunda alınan oy çokluğu ile başkanlık sistemine geçildi. Başkanlık sistemi fiilen başlamıştır deyince hop oturup hop kalkıyorlar. Cumhurbaşkanı diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanı karışmasın. Var mı öyle ya? Bu yıllarda toplumda onarılması güç olan bir kutuplaşma baş gösterdi. AK Parti, destekçileri için tek alternatif iken karşıtları için kötülüklerin en kötüsüydü. Nasıl bir topluluk olacağını bilmiyorum ama yapılan çağrılara bakılırsa bu Cumhuriyete karşı bir gösteriye dönüşecek. Toplumdaki İslamizasyonu, Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden olan laikliğe düşmanlık olarak gören karşı kutup, AK Parti'nin AB uyum yasalarından uzaklaşıp daha tutucu bir tavır almasını hiçbir zaman makul saymadı. Orayı camiye çevirmeyin. Ya Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi idare ediyoruz? Bunun dışında kent çatışmaları, Suriye Savaşı ve diğer askeri harcamalardan doğan ekonomik kriz gittikçe derinleşti. Ben şimdi o patatesçilere, domatesçilere, patlıcancılara, bibercilere sesleniyorum. O bir tane merminin bedelinin ne olduğunu biliyor musun sen? Askeri ücretin alım gücü düştü ve Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. F-16'larımız buralara uçarken yapılan yatırımların ne olduğunu hesapladın mı sen? Türk ekonomisindeki beklenmedik büyümeye sebep olan inşaat sektörü belirsiz bir durgunluk dönemine girdi. Dahası İslami yanını öne çıkaran AK Parti ayrıca Orta Doğu ve Afrika'daki tutumları nedeniyle Batı için güvenilmez bir partnere dönüştü. Bunun sonucunda IMF ve öteki bankalardan kredi çekmek neredeyse imkansız hale geldi. Tam da bu yüzden ekonomik sorunların çözülmesi gittikçe imkansız hale geldi. Sonuç olarak muhafazakar demokrat kimliğiyle geniş bir halk kitlesine hitap eden AK Parti oldukça karmaşık olan bir evreye giriş yaptı. Bir taraftan 2023 projesiyle diri tutulan kitlesel umut, diğer yanda buna tezat teşkil eden ekonomik sıkıntılar bulunuyor. Hiç görmedim yani. Bu kadar işinden çıkarılan, bu kadar ücretleri gasp edilen, bu kadar kötü şartlarda çalıştırılan daha önce de görüyorduk ama bu kadar... Herkes tarafından bilinen sosyal, siyasal ve ekonomik kriz AK Parti destekçileri tarafından bile kabul edilse de 2002 öncesine dönülmeye tercih ediliyor. Elbette AK Parti'nin tek başarısı kendisine göbekten bağlı olan inanmış kitleler ile açıklanamaz. Her ne kadar AK Parti toplumun çoğunluğunu temsil etse de daima iktidarda olmasının başka bir sebebi de muhalefetin yeni şeyler üretme konusunda başarısız olmasıdır. Netice itibariyle AK Parti'nin başlangıçta riayet ettiği sivil siyaset, demokrasi ve basın özgürlüğü bugün tamamen tedavülden kalkmış olsa da özel sektör ya da serbest piyasacılık olarak tarif edilen liberal ekonomi ilk günkü şekliyle yerinde durmaktadır. Sadakallahul azim.